Bugünkü konumuz renk analizinden geçtikten sonra teslim edilen renk kartelalarının, renk paletlerinin ne kadar süre işe yarayacağı. Belki renk danışmanlığına bir yatırım yapma düşüncesindesiniz. Bu renk paleti hani bir günlük mü, bir aylık mı, bir senelik mi, bir ömürlük mü, bir dönemlik mi buna dair şüpheleriniz olabilir ve bu soruya yanıt arıyor olabilirsiniz. Veya renklerinizi, renk grubunuzu zaten biliyorsunuzdur ve bir kartelanız vardır. Aklınızda ileriki yaşlarımda da bu renk paletini aynen kullanabilecek miyim gibi bir soru vardır. Veya belki aramıza yeni katılmış bir renk danışmanısınızdır ve deneyimli ağızlardan renk paletinin ne kadar süre geçerli olacağına dair bilgiler topluyorsunuzdur, izliyorsunuzdur, okuyorsunuzdur ki danışanlarınıza bu konuda aklı başında yanıtlar verebilirsiniz. Her durumda bir renk paletinin onun sahibine ne kadar süre hizmet edeceğine dair fikirlerimi burada paylaşmak istiyorum. Argümanlardan bir tanesi şu. Çoğunlukla da bu argümanlar bizim renk danışmanlığı mesleğinin dışındaki kişiler tarafından öne sürülen görüşler. Deniliyor ki hormonal değişikliklerle birlikte, yaşla birlikte insanın rengi değişir. Dolayısıyla renk grubu da A'dan B'ye kayabilir. Benim görüşüm ise evet insanların renkleri yaşla birlikte, hormonal değişimlerle birlikte ve az sonra bahsedeceğim farklı unsurlarla değişebilir. Ancak karşıt argümanım şu, renk grubumuz değişmiyor. İçerisinde bir takım oynamalar yapabiliyoruz, bir takım adaptasyonlar yapabiliyoruz. Fakat renk paletimiz benim görüşümce, deneyimimce doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar aynı renk paleti. Evet, cilt rengimizi değiştiren nice unsur var. Bunlardan bir tanesi çevresel faktörler. Güneşe maruz kalmak gibi, temiz havada olmak gibi, kirli havada olmak gibi. Bunlar cilt rengimizi etkiliyor. Bunun haricinde yaşlılık var. Saçların kırlaşması gibi, cildin ve gözlerin canlılığını, parlaklığını yitirmesi gibi. Cilt tonumuzun değişmesi gibi ki çoğunlukla gördüğüm yaş aldıkça cilt biraz daha sarı istikamete doğru gidiyor. Ve yine cilt rengimizi değiştiren başka bir unsur hastalıklar, bunlar için kullandığımız ilaçlar ve hatta terapiler. Hormonal değişimlerle de cilt rengimiz değişebiliyor. İşte hamilelik gibi, menopoz gibi farklı hormonal değişimlerin etkisi gibi. Saç ve göz rengi de değişebiliyor. Kimi zaman istemsizce yaşla birlikte kırlaşabiliyor veya hanımlar, beyler saçlarını farklı bir renge boyatmayı yeğleyebiliyorlar. Göz rengi değişimleri zannediyorum bazen hastalıklar sonucu ve bir yandan da kimi kişilerde kirpik serumları vesaire gibi dış etkenlerle değişime uğruyor. Beslenme ve cilt bakım rutinleri de bir takım renk değişikliklerine sebebiyet veren faktörlerden. Fazla beta karoten alımıyla cildimizin turuncuya gidebileceğini biliyoruz veya sigara içmek, sigarayı bırakmak cildimizde gözle görülür değişimlere sebebiyet veriyor. Özet olarak şunu diyebilirim, çok farklı faktörler sebebiyle cilt rengimiz değişiyor. Evet. Tüm bu faktörler cilt rengimizi etkilerken renk paletimiz sabit kalıyor. Az sonra bu sabit kalan renk paletinde ne gibi adaptasyonlar yapabileceğimize de değineceğiz. Görünen cilt renginin değişmesiyle birlikte renk paletinin aynı kalma sebebi benim deneyimlerime göre şu, cildimizin rengine bakmaktan ziyade bir renk analizi seansında farklı renklerin ciltten nasıl yansıdığına bakıyoruz ve o doğrultuda bir sonuca ulaşıyoruz. Cildin ışığa verdiği tepkinin bugüne kadar farklılaştığına ben şahit olmadım. Bu sebeple renk grubumuzun değişebileceğine de henüz ikna olmuş değilim. Benim şahit olduğum şey şu, cilt rengi değiştiği zaman kendi renk paletimiz içerisinde farklı renklere meyledebiliyoruz ki bunu da gayet doğal buluyorum. Renk grubumuz değişir mi? Sadede gel diyorsanız hayır değişmez diyeceğim. İç sesimizin, mizacımızın ve renk paletimizin bütünleşik olduğuna inanan bir renk danışmanıyım. Deneyimlerim beni buna son derece ikna etti. Dolayısıyla renk paletimizin değişmediğini düşünüyorum. Renk kullanımımız zaman içerisinde değişir mi diye soruyorsak evet değişiyor. Bunun da en bariz örneği büyük ihtimalle çocuklar ve gençler. Çocuklar iç sesleri doğrultusunda ilerleme gayretinde olsalar bile ebeveynlerin yaptıkları alışverişler ve evde konuşulan renk üstüne konular belki birazcık
çocukların kafalarını bulandırıyor olabilir. Gençlere geldiğimiz zaman da birazcık sosyal kabul doğrultusunda renk seçimleri yapabildiklerini görüyoruz. Fakat şunu biliyorum, insan biraz daha kendi kimliğini kazanmaya başladıktan sonra özgüvenle birlikte kendi renklerimiz biraz daha demleniyor. Başkalarının kullandığı renkler bizim için çok da bir şey ifade etmiyor olabiliyor. Çocuklukta, gençliğimde giydiğim şeyleri bugün giymiyorum diyorsanız sebebinin biraz daha kendimizle ilintili değil, çevreyle ilintili olduğunu görelim. Yine renk kullanımımızın değiştiğini zannettiğimiz başka bir alan var. İş yerleri, iş yerlerinde kullanılan giyim kodları. Bu giyim kodları doğrultusunda o renklerde bir gardırop oluşturmak söz konusu olabiliyor ya da üniformalarda olduğu gibi o iş giyimi renklerinden pek haz etmemek, onun bir çağrışım yapması ve renkleri tamamen değiştirmek gibi kullanım farklılıklarına denk geliyoruz. Renk kullanımımızın değiştiğine dair bir sinyalmiş gibi görünen ama pek de öyle olmayan başka bir konu da moda ve trendler. İki sebeple bazılarımız moda ne sunuyorsa almak gayretindeyiz, modayı kaçırmamak derdindeyiz. Bazılarımız ise trendler haricinde mağazalarda renk bulamadığımız için mevcut renkleri bir denemeye cesaret ediyoruz. Doğru oluyor, yanlış oluyor. Malum renk paletimizde 60, 70, 100, 200 renk var ve trend renkler biraz daha kodlarla belirlenen çok spesifik renkler. Onlar kafamızı karıştırmasın. Trend renklerin paletimizdeki renk nitelikleriyle örtüşmesi sonucunda elbette onları da dahil ediyoruz. Pekala bir trend renge aşık olup senelerce de kullanabilirsiniz. Ama bu renk paletinizin değiştiği anlamına gelmez. Renk paletinizi okurken yeni bir rengi rahatlıkla dahil etmiş olduğunuz anlamına gelir. Belki renk kartelasını nasıl okumak gerekir konulu videomu izlemek isteyebilirsiniz. Bu başlık altında benim en ilgimi çeken konulardan bir tanesi evlilik sonrası bir boşanmayı müteakip benden renk danışmanlığı almış olan onlarca kişide tespit ettiğim bir şey. İlişkiler, evlilikler birazcık renk beğenilerimizi değiştirebiliyor. Bunun 2-3 alt başlığı var kanımca. Bunlardan bir tanesi hani ortak bir renge aşık olmak gibi çok romantik bir taraf. Ve o ilişki bittikten sonra o renkle iletişim kadınlarda devam ediyor, erkeklerde devam etmeyebiliyor. Veya canlı renkleri giyen tarafın diğer partner tarafından eleştirilmesi ve o canlı renklerin baskılanması. Boşanma sonrasında ya da ayrılık sonrasında yine kendi renk paletine dönüş. Ben buna renk kullanımında değişiklikten ziyade özüne dönmek, kendini hatırlamak demeyi tercih ediyorum. Bir başka konuda romantik taraftan yine ele alıyorum. Partnerin hediye ettiği bir paletimizde bulunmayan renge bir yakınlık hissetmek, onu gardıropta bulundurmak ki aslında o büyük ihtimalle partnerin renk grubundan bir parçadır. Şimdi geliyoruz başka bir soruya. Yanıtları beni en heyecanlandıran, en heveslendiren soruya. Renk paletimiz içerisindeki seçimlerimiz, beğenilerimiz değişir mi? Evet, değişir. Renk paleti içerisindeki seçimlerimiz değişse de paletteki renk nitelikleri tutarlı kalır diyeceğim. Bunu da yine farklı açılardan ele alalım. Örneğin yaz mevsiminde farklı renklerden, kış mevsiminde farklı renklerden hoşlanıyor olabiliyoruz. Yine kendi paletimizin çerçevesi içinde kalmak suretiyle saç rengimizin değişmesiyle birlikte farklı renklere yönelebiliyoruz. Renk paletimizde farklı formüller doğrultusunda bir araya getirdiğimiz kombinasyonlar değişebiliyor. Renk sayısı artabiliyor, eksilebiliyor. Yine ilginç bir başlık, ortam ve beklentilerle yine kendi paletimiz içerisinde farklı renklere yönelebiliyoruz. Tecrübe ettiğim ve ilginç bulduğum başka bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Benim en azından düşündüğümün aksine oyuncuların ve ünlülerin bazıları da sosyal hayata karıştıklarında ya da halka karıştıklarında diyeyim, yine kendi paletlerinde biraz daha kendilerini gizleyecek renk tonlarına ve kombinasyonlara meyletmeleri da bir takım değişiklikleri beraberinde getiriyor. İşte hava şartları, coğrafi değişiklikler ve etraftaki rahatlık ya da biraz daha kalburüstü giyim diyelim.
Ama renk tonları anlamında yine bir değişiklik olmadığını görüyorum. Bu son dönemlerde minimalizm dediğimiz renk sayısını dahi azaltan görüş var. Onun haricinde çok yeni deneyimlediğim bir şey, yakın bir arkadaşım, az sayıda renk kullanan bir arkadaşım yine kendi renk paletinde kalmak suretiyle Marmaris'e taşındığı için biraz daha bohem bir tarza ulaştı, kavuştu. Renk sayısı artmış oldu. 4 tane soru sorduk. Bunların kısaca bir üstünden geçeyim. Rengimiz değişebilir mi? Evet, değişebilir. Renk paletimiz değişir mi? Hayır, değişmez. Eskiden kullandığımız bazı renkleri şu anda kullanmıyor oluşumuz büyük bir fark yaratır mı renk paletimizde? Hayır. Bazı unsurlar renk paletimizde farklı renkleri seçmemize sebebiyet verir mi? Evet, verir. Belki bir takım öneriler getirebilirsem renk paletinizi daha uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yaştan kaynaklı bir takım değişimlerden dolayı renk paletini bir regüle etmek, ona adapte olmak gerekecektir. Saç rengindeki değişiklikler ise işte sarı olması, bakır olması, kızıl olması, bunlar bizim kombinasyonlarımızı etkileyen faktörlerdir. Saçtaki kırlaşmalar doğal haline bırakıldığı takdirde belki açık koyu giyimin arasını birazcık daraltmak gerekecektir. Üzerinizde kaç renk taşıyabildiğinize dair bir renk toleransınız vardır. İşte örneğin az önce bahsettiğimiz gibi saç rengi veya renkli bir lens büyük ihtimalle bu adedin giyimden çalmasına sebebiyet verecektir. Kombinasyonlarınızda daha az sayıda renk kullanıyor olma olasılığınız vardır. Bu kırlaşma sonucunda eğer göz rengimiz de yeterince koyu değilse, saçı rengi alıp o koyulukta giyinmekteysek belki yaşla birlikte koyu renklerin oranı azalacaktır renk paletimizde kullandığımız. Bunu da galiba en iyi becerenler erkekler. Hani gençliklerinde siyah giyerken zaman içerisinde kendilerini bizlerden, hanımlardan çok daha rahat görebildiklerini zannediyorum. O siyahlar koyu grilere, lacivertlere dönüşüyor ve tercih sebebi oluyor. Ve yine yaşla birlikte cildin, gözlerin ışıltısı bir miktar azalabileceğinden o eskiden kullanılan kaygan, parlak yüzeyli kumaşlar, dokular yerine biraz daha belki mat dokulara geçmek bir fikir olabilir. Yaştan bağımsız söylüyorum, renk paletimizin içerisinde farklı üç nitelikte renkler bir arada bulunuyor. Dolayısıyla bu iki ayrı ölçütteki bulunduğumuz yarı içerisinde gezinme imkanımız oluyor ama bu paletimizin değiştiği anlamına gelmiyor. Hani çok canlıları biraz daha desatüre veya çok solgunları biraz daha doygunluğu yüksek seviyeye getirmek her zaman mümkün. Şunu fark ettim, insan özgürleştiği zaman zihnen, sosyal baskılardan, mahalle baskısından, aile baskısından, kendi renk paleti doğrultusunda çok rahatlıkla ilerleyebiliyor. Ve benim görüşüm de odur. Bu renk paletine sadık kalmak suretiyle renk imzamızı hayatımızın her dönemine atma imkanımız var. Uzun süreli yatırımlık parçaların değerli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların da renk paletimiz doğrultusunda seçilmesi sonucunda gayet rahatlıkla koordinasyonu kolay bir gardıroba sahip olabiliyoruz. Dilerim faydalı bulmuşsunuzdur. Teşekkür ederim.